arkadaşlar. Sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum hepinize. Bugün kalanço çiçeklerim var yanımda. Şöyle renklerini göstereyim bakın. Hemen hemen her türü, her rengi elimde mevcut arkadaşlar. Kalanço çiçeklerini ben çok seviyorum. Böyle sürekli çiçek açtığı için görüntüsü gerçekten muazzam. Kalanço çiçeklerinin çiçek açması ile ilgili sıkıntı yaşayanlar var. Bugün kalanço çiçekleriniz nasıl böyle güzel çiçek açar? Bununla ilgili kısaca bilgiler paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalançolarımın hepsi de çiçekli. Bazılarının artık çiçekleri yavaş yavaş kurumaya başladı. Bazıları yeni yeni çiçek açıyor. Kalanço çiçekleri türüne göre farklı zamanlarda da çiçek açabilir ama çiçek açmasını en çok destekleyen şey budamadır arkadaşlar. Özellikle budama konusuna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Kalanço çiçeğinizi ne kadar çok budarsanız o kadar iyi gürleşir ve çiçek açar. Şunu göstereyim bakın, bu kalanço çiçeğimi önceki videolarında görebilirsiniz. Geçen yıl bu kalanço çiçeğim külleme hastalığına yakalandı arkadaşlar. Külleme olduğu için hastalıklarla mücadele etmeyle uğraşmak istemedim ve budadım tamamen. Köküne yakın budadım. Daha sonra gördüğünüz gibi hemen yeniden kocaman bir hale geldi. Yani budama yaparken korkmayın. Kalançolar çok hızlı bir şekilde büyür ve gelişir. Ve özellikle ne kadar çok budama yaparsanız o kadar çiçeklenme olur. Gördüğünüz gibi çok güzel çiçekliler ve ben her zaman böyle özellikle bakın şöyle göstereyim. Kuruyan çiçeklerini kesiyorum. Bunu yapmak da çok önemli arkadaşlar. Siz bu şekilde kuruyan çiçekleri kestiğinizde hemen şu görmüş olduğunuz yerlerden yeniden sürgünler veriyor. Bakın gördüğünüz şu yerlerden yeniden sürgünler veriyor ve bu sürgün yerlerinden hemen yeniden çiçek açmaya başlıyor. O yüzden budama yapmayı kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar. Ayrıca kalanço çiçeklerinin böyle bol bol çiçek açması için yapabileceğiniz en önemli şey ilkbahar aylarına doğru besin takviyesiyle desteklemek. Özellikle bu aylarda besinle desteklerseniz ilkbahar aylarında bu şekilde bol bol üstü çiçekle dolar arkadaşlar. Kalançolar genellikle yılda 2 kez açar. Ama tabii ki dediğim bu özelliklere dikkat ederseniz daha sık çiçek açtığını da göreceksiniz. Yavaş yavaş, çünkü bu sürgün yerlerinden yeniden tomurcuk vereceği için yine arada bir çiçeklenme de olacaktır. Kalanço çiçeklerinin bakımı konusunda dikkat etmeniz gereken diğer önemli noktalardan biri de bol güneş alan bir yerde olması arkadaşlar. Benim bu kalançolarımın hepsi de balkonda. Şu an video çekebilmek için buraya aldım. Normalde bu çiçeklerimin hepsi de balkonda duruyor. Ne kadar çok güneş alırsa o kadar iyi gelişim gösterir, o kadar çok çiçeklenme olur. Özellikle balkonunuzun bol güneş alan bir yerini kalançolarınıza ayırmanızı tavsiye ederim. Kalançolarınız bu şekilde gelişim göstermiyorsa, sadece boyu uzuyorsa bu da zaten yeteri kadar güneş almadığı anlamına geliyor. Çiçeklenme de olmuyorsa kalançolarınızın güneşi yetersiz geliyor demektir arkadaşlar. Bol ışık alan, bol güneş alan bir yere koyarsanız gördüğünüz gibi böyle hepsi de bol bol çiçek açmaya devam eder. Bunların artık çiçeklerinin, bakın şu kalançom biraz daha erken çiçeklendiği için artık bunun çiçeklerinin çoğunu budadım. Bazıları da kendi artık kurumaya başladı. Dediğim gibi farklı zamanlarda çiçeklenme olabilir arkadaşlar. Her kalanço çiçeği aynı zamanda çiçek açmaz. Tabii ki bu anlattığım noktalara da dikkat etmeniz çok önemli. Özellikle besinle desteklemeniz de çok önemli. Besinle desteklediğinizde her zaman çiçeklenme gerçekleşecektir arkadaşlar. Nasıl satın aldığınız çiçekler her zaman çiçekli oluyorsa, onları çünkü çiçekçiler seralarda sürekli besin desteği yapıyorlar. Besin desteği yaptıkları için de her zaman çiçekli oluyor. Siz de bol bol çiçek açmasını istiyorsanız evde hazırlayacağınız besinlerle destekleyebilirsiniz. Bitkilerinize hazırlayabileceğiniz birçok bitki besini tarifi paylaştım. Kuru maya ve aspirinli su verebilirsiniz arkadaşlar. Muz kabuğu suyu verebilirsiniz. Yumurta kabuğu suyu verebilirsiniz. Yumurtanın kendisini, kabuklarını kırarak yumurta kabuklarını ezip yine kalanço çiçeklerinizin toprağına karıştırabilirsiniz. Aloe vera suyu verebilirsiniz. Bu ve buna benzer birçok bitki besini tarifi paylaştım. Kanalımı ziyaret ederek o bitki besini tariflerine de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Siz de kendi evde hazırlayacağınız besinlerle bitkilerinizi desteklerseniz bol bol çiçek açar. Ama en önemli hususlardan biri de az önce de bahsettiğim gibi bu kurumuş olan çiçekleri budamak. Bunları ne kadar erken budarsanız o kadar hızlı bir şekilde yeniden sürgünler verir ve bu sürgün yerlerinden yeniden çiçeklenmeler olur. Bu kalanço çiçeğim aylardır çiçekli, bakın. Bu yaklaşık 3-4 aydır bu şekilde sürekli üzerinde çiçekler var. Ben kuruyan çiçekleri sürekli buduyorum. Budadıkça yeniden çiçekler oluşuyor. Yine bu şekilde çok büyüyen kalançolarınızı
genel olarak daha derinden de budayabilirsiniz ve budadığınız kalançoları çoğaltabilirsiniz. Daha önceki videolarımda kalanço çiçeklerimi görmüşsünüzdür. Benim de 1-2 tane kalanço çiçeğim vardı arkadaşlar. Böyle dalını kırdım sürekli dallarını ve toprağına gömdüm. Kalanço çiçeği çoğaltılması çok kolay olan, çok çabuk tutan bir bitki arkadaşlar. Ben genellikle ayrı saksıya bile dikmeyle uğraşmıyorum. Hemen saksının dibine kırmış olduğum dalları gömüyorum. Böylelikle yeniden köklenmesini sağlıyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Hemen şöyle kısaca bir tanesini de göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle kırmış olduğum bir dalın alttaki birkaç tane çiçeğin yaprağını özellikle koparmayı ihmal etmeyin. Bu şekilde koparırsanız bitki gücünü üst kısımlara verir ve bir an önce köklenme gerçekleşir. Şöyle birkaç yaprağını kopardıktan sonra bunu direkt toprağa gömerek çoğaltabilirsiniz. İsterseniz suda da bekletebilirsiniz ama hiç gerek yok. Toprağı sürekli nemli tuttuğunuz sürece kesinlikle bir sıkıntı yaşamazsınız. Bir de bu şekilde çoğaltacağınız bitkileri direkt güneş alan bir yere koymayın arkadaşlar. Daha gölgelik bir alana koyun. Bol ışık alsın. Çoğalma aşamasında, köklenme aşamasında bol ışık alması gerekiyor ama direkt güneş alan bir yere koymayın arkadaşlar. Böylelikle daha hızlı bir şekilde köklenmesini sağlarsınız. Ben genellikle dediğim gibi bu şekilde bakın toprağına gömüyorum. Böylece bunları elde ettim. Gördüğünüz gibi hepsi de farklı renkler zaten. Her rengi böyle gördükçe toprağına kırıp gömdüm. Böylece çoğaltmış oldum. Şu şekilde yaprakları böyle sararanları da özellikle koparabilirsiniz, budayabilirsiniz. Sonbahar aylarında ve ilkbahar aylarında genellikle kalanço çiçeklerinde külleme hastalığı veya çeşitli böceklerin zararlarından dolayı kalanço çiçeklerinde hastalıklar da meydana gelebilir. Bu tür hastalıkları önlemek için de nem yağı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Nem yağı da bitkilerinizi hastalıklardan koruyacaktır. Kalanço çiçekleri aşırı suya da ihtiyaç duymuyor ama tabii ki bakımını iyi yaparsanız, sulama konusuna dikkat ederseniz, besinle desteklerseniz, bol ışık alan, bol güneş alan bir yere koyarsanız çiçekleri bu şekilde daha gelişmiş olur, daha böyle kocaman bol çiçek açar. Ama böyle aşırı sulamaya da ihtiyaç duymaz. Yani çok sık da sulama gerektirmiyor. Özellikle yaz aylarında sıcaklığa bağlı olarak toprak nemli kalacak şekilde arada bir sulama yapabilirsiniz. Belli bir gün aralığı tabii ki söyleyemem. Her iklime göre, ortamın sıcaklığına göre bu değişiklik gösterecektir arkadaşlar. Sadece toprağa elinizle her zaman dokunun. Ben her zaman bitkileri sularken size bunu tavsiye ediyorum. Elinizle toprağa dokunun. Bakın şöyle toprağa dokunduğunuzda, toprak elinize dokunduğunuzda böyle lekelenme yapıyorsa bu bitkinin henüz suya ihtiyacı olmadığını gösterir. Nemli olduğunu, yeteri kadar nemli olduğunu gösterir. Genel olarak sulama yaptığınızda bu işlemi uygularsanız bitkilerde kök çürümesi meydana gelmez. Çünkü çok fazla sulama yaptığınızda genellikle çiçeklerde kök çürümesi meydana geliyor ve bitkilerimizi kaybediyoruz. Özellikle sulama konusuna dikkat edin. Toprağa dokunmadan fazla sulama yapmayın arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Siz de kalanço çiçeklerinizin bu şekilde bol çiçek açmasını, sağlıklı bir şekilde gelişim göstermesini istiyorsanız bu anlattığım hususlara dikkat edebilirsiniz. Beril'in Hünerleri YouTube kanalımda elimden geldiği kadar çiçek ve bahçe bakımı konusunda videolar paylaşmaya gayret ediyorum. Videolarımın faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Ayrıca bana sorularınız da varsa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar herkese yanıt vermeye, yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.